Allah Azze ve Celle insanoğluna kendisine itaat ve ibadet etmeyi emrettiğinde bununla beraber Allah Azze ve Celle kendisi haricinde her türlü varlığı yüceltmeyi nehyetmiştir. Abbasi halifesi Harun Reşit hacca gitmeye karar verir. Haccın rükünlerinden bir tanesi de Kabe'yi tavaf etmek ya. Kabe'yi tavaf edeceği vakit oradaki bütün Arapların dışarı çıkarılmasını emreder. Çünkü koskoca halife gelmiştir. Halife de senin benim gibi rastgele insanların olduğu bir ortamda Kabe'yi tavaf edecek değil ya. Böylelikle orada tek başına tavaf edebileceği bir ortam yaratmak ister. Zamanımızda da bunun örneklerini görebilmektesiniz. Nice önemli devlet başkanları oraya gittiklerinde, tavaf edeceklerinde oradaki halkı boşaltır ve tavafı kendileri gerçekleştirirler. Yine Harun Reşit böyle bir zamanda bütün Kabe'nin etrafının boşaltılmasını emretmiş ve halk da oradan çıkmıştır. Harun Reşit Kabe'yi tavaf edeceği sırada Araplardan bir tanesi gelir ve kendisiyle beraber tavaf etmeye başlar. Harun Reşit bu duruma çok sinirlenir. Hemen askerlerine emreder ve der ki hemen bu adamı buradan uzaklaştırın. Çünkü Harun Reşit koskoca devlet lideri kendisinden alt makamda bir insanla beraber Kabe'yi tavaf edecek değil ya. Sinirlenir, hemen onu buradan uzaklaştırın der. Arap'ın yanına geldiklerinde Arap'a derler ki hemen burayı boşalt. Oradaki Arap kendilerine şöyle yanıt verir ve der ki Allah Azze ve Celle bu makamda herkesi eşit bilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de şöyle emretmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Vel mescidil haramillezî cealnâhu linnâsi sevâ'el âkifu fîhi vel bâd. Sadakallahu el aliyyul azîm. Hac ile ilgili Allah Azze ve Celle Hac suresinin 25. ayetinde buyuruyor ve diyor ki Mescidül Haram yani Kabe'yi ister yerli olsun ister dışarıdan gelmiş olsun onu biz bütün insanlar için ne kıldık? Eşit kıldık diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın eşit kıldığını sen farklılaştırıyor musun? Cevaba bakar mısınız? Orada halifenin karşısında durup kendisine bunun yanlış olduğunu söyleyebilen tek bir insan çıkıyor. Halbuki oradan çıkış emrini alan Arapların hepsi de bunu çok iyi biliyordu ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle o Abbasi halifesi ile herhangi bir insanı birbirinden ayırt etmiyor. Abbasi halifesinin halifeliği gereği, makamı gereği, mülkü gereği, askerlerinin çokluğu gereği veyahut da barındırmış olduğu hazine gereği herhangi bir insandan daha farklı tutmuyor ki. Allah'ın farklılaştırmadığını sen hangi hakla farklılaştırıyorsun? Arap'ın bu cevabını duyduktan sonra Harun Reşit bırakın der, Arap'ı terk edin. Kabe'yi tavaf etmeye devam eder Harun Reşit ve sonra da Kabe'de bulunan Hacerul Esved'e el sürmeye gittiğinde Arap kendisinden önce davranıp el sürer. Harun Reşit buna daha da sinirlenir. Yine de bunu içine atar. Ardından oradan ayrılıp namaz kılmak için makamı İbrahim'e gider. Makamı İbrahim'e giderken de aynı Arap bu sefer kendisinin yine önüne geçer ve makamı İbrahim'de namaz kılmaya başlar. Harun Reşit iyice bu duruma sinirlenir. Kendisi namazını bitirdikten sonra askerlerini Arap'ın yanına gönderir ve der ki hemen onu benim yanıma getirin. Arap'ın yanına gittiklerinde Arap onlara der ki benim sizin halifenizle hiçbir işim yok. Eğer onun benimle işi varsa o benim yanıma gelsin. Benim onunla işim olmadığı için ben onun yanına gitmeyeceğim der. Halife daha da sinirlenir. Ama yine de merakından dolayı Arap'ın yanına gider. Arap'ın yanına gidince kendisine der ki yanında oturabilir miyim? Arap da der ki burası zaten benim mekanım değil ki. Burası benim makamım değil ki. Burası benim evim değil ki. İstediğin yerde oturabilirsin der. Harun Reşit adamın yanına oturunca adama yönelerek der ki ben sana farzlarla ilgili basit bir soru soracağım. Eğer sen bu farzlarla ilgili soruya doğru yanıt vermezsen seni cezalandıracağım der. Arap güler. Der ki ey Harun dikkat edin. Der ki ey Harun, bunun altını çiziyorum. Neden ey Harun diye hitap ediyor? Çünkü oradaki bütün Araplar ilk başta söylediğim gibi yalakalık amaçlı herkes kendisine Emirül Müminin diyerek hitap ederken bu Arap kendisine ey Harun der. Ey Harun diye hitap edince Harun Reşit bu durumdan daha da bir rahatsızlık duyar ve sinirlenir ama sözünü bitirmesine de müsaade eder. Arap der ki ey Harun sen bu soruyu bilmediğin bir meseleyi öğrenmek için mi soracaksın
Yoksa bu soruyu kendine vesile kılıp bana eziyet etmek için mi bu soruyu soracaksın der. Harun der ki hayır der, ben bunu sana eziyet etmek için değil öğrenmek için soruyorum der. O zaman Arap der ki eğer sen bu sorunun yanıtını öğrenmek için bana soruyorsan bir öğrencinin öğretmenine soru sorduğu gibi bana o soruyu sormalısın. Yanımdan kalk, karşıma bir öğrenci edasıyla otur, sorunu sor, o zaman ben sana yanıt veririm der. Harun Reşit yine sinirlenir ama içinde de bir merak var. Harun Reşit yerinden kalkar ve Arap'ın karşısına oturur ve ona der ki söyle bakalım ey Arap, Allah sana ne gibi şeyleri farz kılmıştır? Aslında basit bir soru ama bu soru ile karşıdaki Arap'ı ezip ona eziyet etmek için bir bahane bulmak ve yakalamak istemektedir. Söyle bakalım Allah sana ne gibi şeyleri farz kılmıştır? Arap sorusuna soru ile yanıt verir ve ona der ki sen bana farzın hangi kısmını soruyorsun? Bir farzdan mı? 5 farzdan mı? 17 farzdan mı? 34 farzdan mı? 12'nin birinden mi? 40'ta birden mi? Ömür boyunca bir olandan mı yoksa bire karşı bir olandan mı soruyorsun? Harun Reşit şaşırır. Böyle bir cevap beklememektedir ve sinirlenerek kendisine der ki bana laf kalabalığı yapma. Ben senin neyden bahsettiğini bilmiyorum. Bana ya sorumun cevabını açıkla yahut da seni alır Sefa ve Merve arasında boynunu vurdururum der. Arap gülümser. Halifenin yanındaki asker hemen döner halifeye der ki sayın halifem ey emir el müminin lütfen onu bu kutsal mekanda öldürmeyin. Bu başımıza çok ciddi bir iş açar deyince Arap bu sefer daha da fazla gülümser. Harun Reşit bunu fark eder ve Arap'a dönerek der ki neden gülüyorsun? Arap da döner kendisine der ki şu ikinizin haline gülüyorum. Hanginiz daha cahil diye merak ediyorum. Zira eceli gelmiş birinin ikinizin arasındaki konuşma neticesinde eğer affedilirse ecelinin öteleneceğini düşünen cehalet mi daha cahildir? Yoksa eceli gelmeyen birinin kendi isteği ve rızasıyla ve kendi emriyle öldürülebileceğini ve ruhunun bedeninden ayrılabileceğini düşünen zihniyetin mi cehaletinin daha cahil olduğunu düşünürken güldüm. Cevaba bakar mısınız? Harun Reşit bu cevabı çok beğenir. Ardından kendisine saygısı artar ve der ki ey Arap, az önceki bahsettiğin sayılarla ilgili farzları açıklar mısın? Arap teker teker açıklamaya başlar. Der ki farz olan bir şey İslam dinidir ve Yüce Allah her insana İslam dinini benimsemeyi farz kılmıştır. 5'ten maksadım 5 vakit namazdır. 5 vakit namazı da Yüce Allah herkese farz kılmıştır. Her Müslümana farz kılmıştır. 17'den maksadım 5 vakit namazın toplamının 17 rekat olmasıdır. 34'ten maksadım bu 17 rekatlık namazda yani 5 vakit namazda 34 ayrı secdenin bulunmasıdır. 12'de birden maksadım 12 ay içerisinde yer alan Ramazan ayının orucunun farz oluşudur. 40'ta birden maksadım 40 dinar altını olan birinin 1 dinarını zekat olarak vermesidir. Ömürde birden maksadım insanın imkanı olması halinde hayatında en az bir kere hacca gitmesidir. Ve bire birden maksadım kısasa kısastır ki en nefsu bin nefs olarak ifade edilmiştir. Harun Reşit bu yanıtı çok beğenir ve kendisine der ki ey Arap sana bu güzel cevabın karşılığında 10.000 dirhem vermek istiyorum. Arap ona der ki benim 10.000 dirheme ihtiyacım yoktur. Paraya ihtiyacım yok. Harun Reşit bu sefer der ki o zaman seni aylık bir maaşa bağlamak istiyorum. Arap tebessüm eder ve der ki seni rızıklandıranın beni unutacağını mı düşünüyorsun? Ona da ihtiyacım yok. O zaman der Harun Reşit borcun varsa söyle borcunu ödeyeyim. Arap der ki elhamdülillah der buna da ihtiyacım yok. En sonda Harun Reşit döner kendisine der ki ya o zaman bari bana ismini bağışla ki ben böyle mükemmel bir şahsiyetin kim olduğunu bileyim. O Arap der ki ismim Musa bin Cafer'dir. Musa bin Cafer yani Hazreti Musa Kazım selamullahi aleyh'tir. Harun Reşit ile ilk karşılaşmasıdır bu. Allah bizleri zalim yöneticinin, makam ve mülk sahiplerinin, dünyada varlıkları olanların karşısında izzetle, şerefle dimdik durabilen, bununla beraber alemleri yaratan Allah Azze ve Celle'nin karşısında da eğilebilen kullarından eylesin. Sallu ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.